1502 yılındayız. Rönesans Roma'sının kalbinde, Vatikan'ın görkemli salonlarında. Havanın içinde kızarmış tavus kuşunun ağır kokusu, baharatlı şarapların keskin aroması ve bir şey daha var. Gücün metalik tadı. O gece sıradan bir düğün değil, siyasi anlamı derin bir birliktelik gerçekleşiyor. Gelin Papa 6. Alexander'ın 22 yaşındaki kızı Lucrezia Borgia. Herkes biliyor ki bu evlilik aşk için değil, hayatta kalmak için yapılmış bir hamle. İpek perdeler parıldıyor. Ziyafet masaları yiyeceklerin ağırlığıyla çöküyor. Ama davetliler bu gösterişli manzaranın ardında kurnazca hesapların döndüğünün farkında. Çünkü gece bitmeden düğün grotesk ve aşağılayıcı bir siyasi sahneye dönüşecek. Evlilik yatağı mahremiyetin değil, gücün, şüphenin ve politik pazarlığın kanıtı olacak. Bu hikayeyi anlamak için önce Rönesans İtalyası'nın acımasız atmosferine bakmalıyız. Bu, şövalyelik çağı değil, sürekli değişen ittifakların, entrikaların ve ihanetten doğan ölümlerin çağı. Venedik, Milano, Napoli gibi şehir devletleri ölümcül bir satranç oyununa kilitlenmişken, Papa'nın iktidarı bu oyunun merkezindeydi. Bu merkezin en karanlık adıysa Borgia ailesiydi. Lucrezia'nın babası, Papa 6. Alexander ve acımasız kardeşi Cesare Borgia, güçlerini kanla ve zehirle pekiştiren birer ustaydı. Lucrezia ise bu oyunun en değerli taşıydı. Onu ittifak kurmak için defalarca evlendirdiler. Kocalarını ise işlevini yitirdiğinde birer piyon gibi harcadılar. Genç Lucrezia daha önce 2 kez evlenmişti. İlk kocası Giovanni Sforza, iktidarsızlık gibi aşağılayıcı bir gerekçeyle terk edilmişti. Bu gerekçe büyük ihtimalle uydurulmuş, sadece ailesine daha güçlü bir eş seçme imkanı vermek için ortaya atılmıştı. İkinci kocası Aragonlu Alfonso ise Vatikan merdivenlerinde bıçaklanıp boğularak öldürüldü. Çoğu tarihçi bu cinayetin arkasında kardeşi Cesare'nin olduğunu düşünüyor. 1502 yılına gelindiğinde Lucrezia masum bir gelin değil, politik oyunların ortasında kalmış, 2 kez dul bırakılmış bir kadındı. Şimdi ise yeni damadı Alfonso d'Este ile Ferrara dükalığına gelin gidiyordu. Este ailesi köklü, gururlu ve Borgia'ların skandallarla dolu şöhretinden derin şüphe duyan bir aileydi. Bu evliliğin geleceği, Lucrezia'nın kullanılabilir olduğunun kesin kanıtına bağlıydı. İşte bu yüzden grotesk ama kendi dünyalarında mantıklı bir talepte bulundular. Evlilik tamamlanacak ve bu tanıkların önünde gerçekleşecekti. Böylece kimse ittifakı bozmak için iktidarsızlık ya da hile dedikodusu çıkaramayacaktı. Gece yarısına doğru çift özel bir gelin odasına değil, sahne gibi hazırlanmış bir odaya götürüldü. Perdeler aralandı. İçeride Este ailesinden elçiler ve papalık görevlileri duruyordu. Her ayrıntıyı kaydeden gözler, evliliğin fiziksel olarak tamamlandığını görmek için oradaydı. Lucrezia'nın en mahrem anı siyaset uğruna bir şova dönüştürüldü. Tören, şüphe bırakmamak için bir kez değil, 3 kez tekrarlandı. Fısıltılar kısa sürede tüm İtalya'ya yayıldı. Ferrara'nın garantisi vardı. Lucrezia görevini yerine getirmişti. Evet, bu groteskti. Ama aynı zamanda tam anlamıyla bir siyasi tiyatroydu. Ve işte o an Lucrezia hayatının en önemli dersini öğreniyordu. Aşağılanma bir kaldıraç olabilir, zayıflık bir silaha dönüşebilir. Ferrara'ya vardığında beklenen kurban değildi. En büyük utancı yaşamış ama bunun üzerinden ayağa kalkmayı başarmıştı. Artık doğurganlığının ve evliliğinin meşruiyetinin inkar edilemez kanıtı vardı. Bu gerçek, sarayın zehirli koridorlarında onun kalkanı ve kılıcı olacaktı. Lucrezia, zamanla zekası, zarafeti ve gücüyle sarayı büyüledi. Skandallarla anılan bir kadın bekleyenler, onun düzenlediği şiir geceleri, akademik tartışmalar ve sanatsal faaliyetlerle karşılaştılar. Fısıltılar değişti. Belki de o sadece Borgia zehri değil, aynı zamanda Este'nin gururu olabilirdi. Kültür,
Sanat ve dindarlığı ustaca kullanarak itibarını yeniden inşa etti. Kocası savaşta olduğunda Ferrara'yı yöneten kişi oydu. Tebaası ona iyi düşes adını verdi. Yıllarca süren kurnaz yönetimiyle halkının sevgisini kazandı. Bugün hala tarihçiler tartışıyor. Lucrezia sadece hayatta kalmaya mı çalışıyordu? Yoksa daha ilk geceden yükselişini mi planlıyordu? Kesin olan bir şey var. Aşağılanması gereken bir genç kadın yaşadıklarını güce dönüştürdü. Onu kafese kapatması gereken evlilik yatağı sonunda tahtının temeli haline geldi.